Aynı anda 3 farklı mekanda bulunan o zat. Ateş kullanmadan ekmek pişiren Allah dostu. Hayvanlarla konuşabilen evliya. Sultanların hayran kaldığı büyük veli. Bursa'nın manevi koruyucusu. Somuncu Baba Hazretleri. Doğumu ve çocukluğu. Asıl adı Hamit olan Somuncu Baba, 1349 yılında Kayseri'de doğdu. 24. kuşaktan Peygamberimizin torunu olan Hamidi Hazretleri, daha annesinin kucağındayken gözlerinden bir nur saçılıyordu. Küçük yaşlardan itibaren ilim ve irfanla yoğrulmaya başlayan Hamidi Hazretleri, babasının da desteğiyle çocukluk yıllarını tefsir, kelam ve hadis dersleriyle geçirdi. Her geçen gün ilimde daha da derinleşiyor, ruhundaki parlaklık gözlerini aydınlatıyordu. Gençliği, 20'li yaşlar. Artık zahiri ilimlerde adından söz ettirecek kadar bilgi ve birikime sahip olan Hamidi Hazretleri, zorlu medrese tahsilini Kayseri'de tamamladı. 20 yaşına girdikten bir süre sonra hem babası hem de hocası olan Musa Efendi'yi kaybetti. Bu kayıp karşısında iyice yalnızlaşan Hamidi Hazretleri, hem ilim öğrenmeye devam edebilmek hem de şehirden uzaklaşabilmek için yola çıktı. Tebriz yakınlarındaki Hoy şehrine gitti. Burada bölgenin en önde gelen alimi Alaaddin Ali Erdebili Hazretlerine talebe oldu. Uzun süre Alaaddin Ali Erdebili Hazretlerinden ders aldı ve bir müddet sonra öğrencisinin irşat zamanının geldiğini düşündü. Ve Hamidi Hazretlerine icazetnamesini vererek onu Anadolu'ya gönderdi. Tebriz'den yola çıkan Hamidi Hazretleri yeniden Kayseri'ye yerleşti ve burada çok sayıda talebe yetiştirmeye başladı. Bayram sevinci. O sırada Kayseri'de bulunan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri bir yandan müderrislik yapıp bir yandan da içinde yeşeren ilim ateşiyle öğrenmeye devam ediyordu. Bulunduğu bölgeye Hamidi Hazretlerinin geldiğini duyan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri büyük bir heyecan ve merakla Hamidi Hazretlerinin yanına gidip onunla tanıştı. Hamidi Hazretlerinin yüksek tasavvuf ilmi karşısında hayrete kapılan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, ilim öğrenmeye Hamidi Hazretlerinin yanında da devam etti. Bir süre sonra müderrislik görevini bırakıp Hamidi Hazretlerinin yanında kalmaya karar verdi ve onun en sadık talebesi oldu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Hamidi Hazretleri Kayseri'de başka bir bölgeye taşındı. Bir süredir hocasını göremeyen Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, duyduğu özleme daha fazla dayanamayarak yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra hocasının evine ulaştı. Bayram nedeniyle evinin içi kalabalık olan Hamidi Hazretleri, kapı açılır açılmaz içeri en sadık talebesi olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin girdiğini görüp ayağa kalktı ve gülerek şu sözleri buyurdu. "Hoş geldin ya Hacı Bayram. Bize 2 bayramı aynı anda yaşattın." Birbirlerine sarıldılar. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri bayram lakabını o günden sonra aldı. Bursa'daki fırıncı. Bir süre daha Kayseri'de talebe yetiştiren Hamidi Hazretleri, daha sonra Osmanlı'da büyük bir ilim merkezi haline gelen Bursa'ya doğru yola çıktı. Bugünkü adıyla Molla Fenari Mahallesi'ne yerleşti. Burada kendine küçük bir fırın yapan Hamidi Hazretleri, talebe yetiştirmek yerine kimliğini gizleyerek sıradan bir fırıncı gibi ekmek yapmaya karar verdi ve ekmek pişirmeye başladı. Pişirdiği bu ekmekleri Bursa sokaklarında "Somunlar, müminler, somunlar, müminler" diyerek satmaya başladı.
lezzetli ekmekler. Yaptığı ekmeklerin lezzeti günden güne Bursa sokaklarında yayılmaya başlamıştı. Halk artık Hamidi Hazretlerini gördüğünde "Somuncu Baba, Somuncu Baba!" diye bağırarak o lezzetli ekmeklerden alabilmek için arkasından koşuyordu. Halk arasında Somuncu Baba olarak anılmaya başlandı. Emir Sultan ve Somuncu Baba. Somuncu Baba'nın yaptığı ekmeklerin lezzeti Bursa sokaklarından saraylara kadar duyuldu. Saray ahalisinden olan Emir Sultan Hazretleri bu ekmeklerin sırrını öğrenmek için eline bir testi alarak Somuncu Baba'nın olduğu fırına doğru yola çıktı. Fırına ulaşan Emir Sultan Hazretleri "Selamun aleyküm" diyerek içeri girdi. Buna karşılık Somuncu Baba da "Aleykümesselam" diyerek karşılık verdi. Daha ilk andan itibaren Emir Sultan Hazretleri Somuncu Baba'nın büyük bir zat olduğunu anladı, fakat ekmeklerin sırrını merak ettiği için testiyi Somuncu Baba'ya uzattı ve "Al baba, bu testiyi benim için pişir" dedi. Bunun üzerine Somuncu Baba testiyi aldı ve fırına atmak için fırının kapağını açtı. Pür dikkat onu izleyen Emir Sultan Hazretleri, kapak açılınca içeride ateş olmadığını fark etti. Bu duruma şaşıran Emir Sultan Hazretleri hayretler içinde kaldı. Somuncu Baba testiyi fırına attı ve birkaç dakika sonra tekrar kapağı açarak içinde ateş olmayan fırından testiyi pişmiş şekilde çıkardı. Emir Sultan Hazretleri Somuncu Baba'nın ne kadar büyük bir zat olduğunu anlamış, hayranlıkla baka kalmıştı. 3 kapıdan aynı anda çıkmak. Tüm Bursa halkının merakla beklediği Ulu Cami inşaatı 3 senenin ardından nihayet tamamlanmıştı. Halk arasında bu yeni yapılan görkemli camide ilk hutbeyi Emir Sultan Hazretleri'nin okuyacağı tahmin ediliyordu. Fakat Emir Sultan Hazretleri hutbeyi Somuncu Baba'nın okuyacağını söyledi. Tüm halk şaşkınlık içinde birbirine bakarak "O kadar alim varken neden Somuncu Baba hutbeye çıkıyor?" diyorlardı. Somuncu Baba büyük bir tevazu ile hutbeye çıktı ve o güne kadar görülmemiş şekilde Fatiha suresinin tefsirini 7 farklı şekilde yaptı. Bu durum karşısında şaşkınlığa uğrayan halk, gördüklerine ve duyduklarına hayret etti. Artık tüm Bursa halkı Somuncu Baba'nın ne kadar büyük bir evliya olduğunu öğrenmiş oldu. Hutbenin bittiği sırada tüm halk Somuncu Baba'nın elini öpebilmek için Ulu Cami'nin kapısına koştu. Caminin 3 kapısı vardı, 3 kapı da Bursa halkıyla dolup taşmıştı. Herkes Somuncu Baba'nın hangi kapıdan çıkacağını meraklı bir şekilde bekliyordu. Kim hangi kapıya yaklaşsa "Elini öptüm" diye sevinerek koşturmaya başladı. İnsanlar farklı kapılarda olmalarına rağmen Somuncu Baba'nın elini öptüğünü söylüyorlardı. Hatta aralarından birisi diğerlerine "Siz yalan söylüyorsunuz. Ben onu 3. kapıda gözlerimle gördüm" dedi. Sonra bir diğeri Hayır, ben onun elini 2. kapıda öptüm" dedi. Kimse bu olaya anlam veremiyordu. En sonunda halk anladı ki Somuncu Baba aynı anda 3 kapıdan birden çıkmıştı. Somuncu Baba'nın ne kadar büyük bir Allah dostu olduğunu tüm halk anladı. Bursa'nın sırrı. Artık Bursa'da büyük bir alim olarak anılan Somuncu Baba, kişiliğinin ve kimliğinin daima gizli kalmasını istediği için Bursa'dan ayrılarak talebeleriyle birlikte Aksaray'a doğru yola çıktı. Bunu duyan diğer alimler Somuncu Baba'nın yanına gidip onun Bursa'da kalması için ricada bulundular. Fakat ikna edemediler. Bunun üzerine alimler Somuncu Baba'ya "Madem gidiyorsun, en azından Bursa'ya ve Bursalılara dua et" dediler. Bunu duyan Somuncu Baba arkasını dönerek feyizli ve bereketli ve
yemyeşil bir şehir olması için dua etti. Bursa, o günden sonra yemyeşil ve bereketli topraklara sahip oldu. Bursa halkı, kuşaktan kuşağa Somuncu Baba'yı anlattı. Kurumuş buğdaylar. Talebeleriyle beraber Aksaray'a yerleşen Somuncu Baba, bir talebesine biraz buğday verir ve ona "Al bu buğdayları, yarısını kendi adına, yarısını benim adıma toprağa ek," der. Bunun üzerine talebesi tarlaya giderek tohumları eker. Üzerinden biraz zaman geçer, buğdaylar olgunlaşmaya başlar. Bunun üzerine Somuncu Baba, talebesini de alarak tarlaya gelir. Tarlaya bakarak, "Göster bakalım, hangisi benim için ektiğim buğdaylar?" der. Hocası için ektiği buğdayların kupkuru, kendisi için ektiği buğdaylarınsa çok güzel olduğunu gören derviş şaşırır ve hocasına bunu söyleyemez. Bunun yerine, "Bu güzel buğdaylar sizin efendim, benimkiler kurumuş," der. Tarlaya bakan Somuncu Baba üzülerek, "Dünya bize daha önce hiç güzel olmamıştı. Acaba hangi günahımızdan ötürü buğdaylarımız güzel oldu?" der. Hocasının çok üzüldüğünü gören mürit, meselenin hikmetini anlayarak hocasına gerçeği açıklar. Bunu duyan Somuncu Baba, sevinerek ellerini açar ve Rabbine şükreder. Bunu gören öğrencisi, hocasının bir kez daha ne kadar büyük bir alim olduğunu anlar. Kaybolan inek ve yaşlı kadın. Bir rivayete göre Somuncu Baba, bir gün evinden çıkıp sakin sakin yürürken, yaşlı bir kadının acı dolu feryadını duydu. Yaşlı kadın bağırıp çağırarak Somuncu Baba'nın yanına yaklaştı. "Efendi, benim bir ineğim vardı. Sabah herkes gibi sürüye kattım. Bu vakit oldu. Herkesin ineği geldiği halde benimki dönmedi. Ne olur bana yardım edin," dedi. Bunun üzerine Somuncu Baba, "Telaş etme hanım. Sen burada biraz dinlen, bir de ben arayayım. Bulursam getiririm," diye karşılık verdi. Daha sonra önündeki dağdaki otlaklara bakarak yürümeye başladı. Yaşlı kadın, Somuncu Baba'nın ne kadar büyük bir alim olduğunu bildiği için onu gizli gizli takip etmeye başladı. Somuncu Baba bir tepeyi aşıp düzlüğe çıktığında ineği tam karşısında buldu ve ona şöyle seslendi. "Be mübarek hayvan, bütün hayvanat evine döndü. Sen neden dönmedin? Yaşlı sahibini neden yordun?" dedi. Bunun üzerine inek boynu bükük şekilde otlanmayı bırakarak Somuncu Baba'nın yanına geldi ve cübbesinin yere değen kısmını yalamaya başladı. Somuncu Baba, ineğin ne demek istediğini anladı ve başını severek, "Demek bugün yavruna süt verecek kadar doymadın ve buraya otlamaya geldin," dedi. Bu olaylara şahitlik eden kadın, Somuncu Baba'nın hayvanlarla konuşabildiğini görünce, Somuncu Baba'ya minnet duyarak teşekkür etti. Vefatı. Uzun yıllar Aksaray'da konaklayan Somuncu Baba, bir dönem sonra Şam'a gitti. Buradan Mekke'ye geçip hac görevini yerine getirdi. Hac dönüşü tekrar Aksaray'a gelerek burada yaşamaya devam etti. Büyük bir alim olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin hocası olan Somuncu Baba, 1430 yılında hayata gözlerini yumdu ve Aksaray Ervah Kabristanlığı'na defnedildi. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak?
Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.